Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon'da bugün ikinci sezonun en çok merak edilen konularından biriyle karşınızdayım. İkinci sezonda hangi ejderhalar karşımıza çıkacak? Bugünkü konumuz bu. İlk sezonda biliyorsunuz ki toplam 10 tane ejderha ile tanışmıştık biz. Bu sezonda yeni ejderhalar göreceğiz. Fakat baştan söyleyeyim, daha kesin bir şey yok ortada. Bir röportajında Ryan Condal, yani diziden sorumlu arkadaşımız, şöyle bir şey demişti. Yani 5 tane yeni ejderha olacağını söylemişti ikinci sezona dair. Bu cümleden yola çıkarsak bence az çok belli aslında hangi ejderhaların olduğu. Yani bu 5 ejderhanın hangisi olduğu. O yüzden bu videoda hani bu 5 ejderhanın hangileri olabileceğine dair tahminlerimi yapacağım. Hemen başlayalım isterseniz videomuza. Unutanlar veya karıştıranlar için hatırlatma amaçlı olarak öncelikle ilk sezon hangi ejderhaları görmüştük? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Balerion'la başlayalım. Balerion'u görmüştük. İskelet halinde kafatasını görmüştük. Tarihin gerçekten de muhtemelen en görkemli ejderhası. Onun üzerine çıkabilecek bir ejderhası yok. Açık ara bu zirvedeki yerini koruyor aslında Balerion. Daemon'ın karak sesini, Rhaenyra'nın Cyrex'i, yine en çok gördüğümüz ejderhalar olabilir. Aemond'un Vhagar'ı, daha öncesinde Laena'da binmişti. Yine hatır sayılır önemli derecede bir süre kaplamıştı o da dizimizde. Kendisi dizimizin en büyük ejderhası oluyor aynı zamanda. Rhaenys ve Meleys'i görmüştük. 9. bölümde özellikle gayet vurgulu bir şekilde izlemiştik biz onları aslında. Laenor'un bindiği ve şu anda boşta olan Sea Smoke'u da görmüştük. Laenor'u biliyorsunuz ki Rhaenyra ve Daemon bir planla beraber ölüsüzü vererek onu başka bir yere, Basamaktaşı Savaşları'na göndermişti. Biz yine Sea Smoke'u da aslında Basamaktaşı Savaşları'na ve düğün öncesinde görmüştük. Erex'i gördük. Luke'la beraber malum sahnede izlemiştik onu da. Jace'in Vermax'ını hem yavruyken Dragon Pit'te gördük hem de daha da büyümüş halini son bölümde biz kuzeye doğru uçarken gördük. Kapalı ortamlarda, yani mağaralarda ise 2 tane ejderha gördük biz. İkisi de alev püskürtüyordu. Yani benzer şekilde gösterdiler aslında ikisini de bize. İlki Helene'ye ait Dreamfire'dı. Aegon Dragon Pit'te gizlice dolaşmaya gittiği zaman onu görmüştük. Biz orada karşısına çıkmıştı. Diğeri ise son bölümde Daemon'un Targaryenların ta Westeros'taki hükmünün başlangıcına kadar uzanan böyle güzel bir şarkı mırıldanarak uyandırdığı Vermithor'u görmüştük. O da sahipsiz bir ejderha. Vhagar'dan sonra karşımıza çıkacak ikinci büyük ejderha. Lakabı ise Bronz Öfke. Gerçekten de çok güzel bir ejderha o da. Trailer'da bizim 2 tane ejderhamız gözüküyor. Biri Sunfire, diğeri ise Moondancer. İkisi de savaşa katılıyor burada. Savaş sahnelerinde gördük biz onları. Rook's Rest Savaşı'nda yani nasıl bir kapışma olacağını, aralarında mı kapışacaklar, bunu o kısımları göreceğiz. Bahsetmiştim zaten trailer videolarında da, merak edenler oradan da bakabilir. Bu arada ya geçen videoda da söylemiştim aslında ama tekrardan söyleyeyim. Sunfire ve Aegon arasındaki o mistik bağ, yani o telepati yeteneği gerçekten de çok önemli ve çok bağlayıcı olacak bence. Zaten birçoğunuz hatırlıyordur. Jace ve Vermax'ın sahnesi vardı ilk sezonda. 6. bölümde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada Aegon ve Sunfire'ı nasıl kontrol ediyor tarzı bir cümle kullanıyordu muhafızlar aslında. Yani normalde o sahne Jace ve Vermax yerine Aegon ve Sunfire arasında çekilecekmiş. Fakat sonradan değiştirmeye karar vermişler aslında bunu. Bizim göreceğimiz ilk 2 ejderha olarak Moondancer ve Sunfire'ı sayabiliriz. Geriye 3 tane kontenjanımız kalıyor. Ben bunlardan birine Silverwing yazıyorum. Ona kesin gözüyle bakıyorum aslında. Dragon Sis'ler falan var. Biliyoruz zaten biz trailerlardan. Hazır Vermithor'da uyanmışken, ki Vermithor'un bu arada Rhaenyra'yla da bir sahnesi var. Fragmanlarda biz görüyoruz. Yani Vermithor, Jaehaerys ve onun eşi Alicenta'nın ejderhasını aynı kategoriye koymazlarsa olmaz. Bence o yüzden Silverwing'in buradaki yeri garanti. Yani bu sezon bence kesin göreceğimiz ejderhalardan biri bence. Adından da anlaşılacağı üzere aslında yani renk olarak gümüş ağırlıklı bir ejderha. Asıl sahibi gibi böyle diğer ejderhalara oranla çok uysal bir karakter. O tarz karşımıza çıkacaktır muhtemelen zaten. Ki binicisi de öyle. Targaryen tarihinde çok önemli bir yere sahip bir karakterlerden birisi Alicenta'da. Geriye 2 tane kontenjanım kaldı. Zaten evrende toplam biz 28 tane ejderha biliyoruz. 13 tanesini konuştuk. 10 tanesi, 3 tanesini konuştuk. 2 tanesi daha önce ölmüş ejderhalardan. 4 tanesi zaten bunların daha sonra doğacak ejderhalardan. Yani aslında geriye 9 tane ejderha
ejderha arasından 2 tane seçim yapmamız gerekiyor. Birçoğu zaten kalan ejderhaların hani küçük ejderhalar. Yani o yüzden ben onların gözükecekler olacaktır muhtemelen. Onlar arasında 3-4 tane daha gözükmesi kesin ejderhalar var. Fakat onları ben diğer sezonlara saklayacaklarını düşünüyorum. Diğer slot hakkımda Shipstealer'dan yana kullanmak istiyorum. Reyna üzerinden fazlasıyla muhabbet dönüyor'nun da kendisi böyle kahverengi bir ejderha. Yabani ejderhalarımızdan biri. Reyna eğer bir şekilde onu takip edecekse, ki trailer'da bu şüpheleri doğrulayan bir sahne vardı. Eğer öyle olursa biz Shipstealer'ı görme ihtimalimiz çok yüksek. Son ejderhamız için ise biraz arada kaldım söylemem lazım. 2 tane alternatifim var burada. Aslında mantığım bana Tyrex istiyor. İlk sezonda da bahsi geçmişti. Kendisi Rhaenyra'nın Laenor'dan olma çocuklarından, yani en küçük çocuğunun Joff'un ejderhası. İkisi arasındaki ben ilişkiye değineceklerini düşünüyorum. Fakat hani hislerimse Stormcloud diyor. Yani onun da bir ihtimal 3. sezona hazırlamak için onu gösterebileceklerini düşünüyorum ben. O da kendisi küçük Aegon'un, yani Daemon'la Rhaenyra'nın en büyük oğlunun ejderhası. İkisinin de gelecek sezonlarda çok önemli sahnesi olacak. Fakat ben daha yakın olduğu için Stormcloud'un hani bu sezon gösterilmeye aday olduğunu düşünüyorum. Fakat Aegon'un çok küçük olması sebebiyle Tyrex ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söylemeliyim. O yüzden hani 5. ejderham olarak da Tyrex sayıyorum burada. Özetle bence bu 5 ejderhayı göreceğiz. Siz de yorumlarda mutlaka kendi listenizi paylaşın. Bu arada hızlıca yanılma payımda dikkat alarak hangi ejderhalar gözükebilir? Evrende başka hangi ejderhalar var? Kısaca onlara değinip videoyu bitirmek istiyorum. Son bölümde 3 tane yabani ejderha muhabbeti geçmişti. Bunlardan Shipstealer'ı zaten saydım. Cannibal var ve Grey Ghost var. Cannibal için ayrı video çekmiştim aslında. Merak edenler için şuralara bir yerlere koyarım. Siz bulursunuz. Orada merak edenler oradan izleyebilir. Dragon Siege sahnelerinde bu ikisini de görme ihtimalimiz var. Bunun haricinde listemdeki son ejderham Tessarion. Yani Darien'in ejderhası. Darien casting kısmı birazcık soru işareti. O yüzden onu buraya eklemedim. Normalde bu listenin en üstünde olması gereken isimlerden birisi. Mavi kovalt çift renkli bir ejderha. Çok güzel olacağından şüphem yok gerçekten benim. En merak ettiğim ejderhalardan birisi o. Eğer bir Darien sürprizi gelirse burada bizim için bu sezonda, onu da anlatmıştım aslında. Onu da buralara bir eklerim, izleyebilirsiniz. Tessarion sürpriz de gelebilir bir ihtimal. Ya, tabii ki bunu sezonun akışında görmek lazım biraz. Şöyle listemi tekrardan kontrol ediyorum. Tüm ejderhalara değinmişim. Hani unuttuğum başka bir ejderha yok. Beğenmeyi, yorumlara görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Tahminlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.